Herkese selamlar değerli dostlar. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi aldığım işlemlerin stratejilerini sizlerle paylaşıyorum. Daha önce bu indikatörün kodlarını TradingView'de paylaşmıştım değerli arkadaşlar. Şöyle gelip de aradığınızda büyük harflerle RSI long short şeklinde 37 kişi kullanıyor şu an arkadaşlar. MATRader 38. Eğer buradan aradığınızda bulamazsanız bu indikatörü anlatımını yaptığım, ayarlarını verdiğim videodan altında link bırakmıştım. Oradan favorilerinize TradingView sayfasına giderek ekleyebilirsiniz. Şimdi borsada bu indikatörle nasıl işlem alıyorum ya da almamız gerekir? Bunlardan bahsedelim değerli arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik bir Tüpraş grafiği görüyoruz. Ben genelde kripto, forex tarafında ve borsa tarafında kendime göre yatırımlar yapıyorum. Burada şimdi karşımıza çıkan sinyaller var. Tabii ki burada ayarlarımız da var. Diğer yazdığım indikatör kodlarını da paylaşacağım. Telegramımıza katılırsanız orada bizlerle beraber bunlardan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz tamamen indikatörlerin kodları. Kendinize göre tasarlar, ayarlar kullanırsınız arkadaşlar. Şunu belirtmekte fayda var. Burada bizim ayarlarımız biraz üzerinde mesela sinyaller çok fazla. Bunu hafifletmemiz lazım. Şu şekil bir kalsın. Şu şekil 2 silelim. Şekil 3 kalsın. Bar renkleri çok önemli değil. Kriptoda daha önemli. Bu RSI sinyallerini kripto tarafında bunları da silelim. Hareketli ortalamayı biraz sarı rengi alıp biraz inceltelim. Bunun dışında long short sinyallerini kaldırıp girdiler bölümünde hareketli ortalamayı 120 yapmışım. 100, 200 bunu bir ölçü olarak kullandığınız hissede değerlendirebilirsiniz. Buralarla oynama yapabilirsiniz. Şimdi şunu belirtelim. Her RSI 30 sinyali bizim için bir al sinyali değildir. Her RSI 70 sinyali de bizim için bir sat sinyali değildir. Çünkü düzeltme yapıp yükselişler gelebilir burada gördüğünüz gibi. İşlem yapmayı düşündüğünüz zaman aralığı ben genelde borsada veya BIST tarafında 4 saat ve günlük ya da haftalık işlemler kontrol etmeyi ya da o şekilde izlemeyi sağlıklı buluyorum. Minimum 4 günlük ve haftalık olacak şekilde. Şimdi şöyle baktığımız zaman grafiğin son halinde Tüpraş hissesinin burada sinyali geliyor bakın. Hatta aşağılardan gelelim anlatarak örnek verelim. Şu bölgeden değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Mesela burada benim için RSI 30 sinyalleri geliyor. Bu RSI 30 sinyalleri bizim için dediğim gibi bir al sinyali değildir. Fakat hassas çalışmak istiyorsanız hareketli ortalamayı aşağıya çekip daha erken bu işlemlere girebilirsiniz. Şu an itibariyle tesadüfen inceliyorum bunu. Mesela hareketli ortalamayı 70'e çekelim. 50, 70, 80 bandında kullanmak daha iyi olacaktır. Şimdi bu grafiğin üzerine oturma şekline baktığımızda biraz daha oturmasını ve daha sağlıklı olmasını istiyorum. 50'den başlamak daha doğru. 4 saatlik zaman diliminde. İlerleyen yüksek zaman dilimlerinde ise bunu değiştirebilirsiniz. Hareketli ortalamamız geldi şu an. Bakın buralarda bir sinyal geliyor. Bu sinyal geldiği zaman benim şöyle bir hareket etmem lazım. Hareketli ortalamanın üstünde günlük kapanış yaptığımda ben bir al sinyali olarak bunu değerlendiriyorum. Ne yapacağız? Bunu bir daha belirtelim. İşleme girmemiz için RSI 30 sinyalleri gelecek. RSI 30 sinyalleri geldikten sonra grafiğimiz hareketli ortalama üzerine doğru bir hareket yapıp günlük bir mum kapanışı yapacak. Yani burada olduğu gibi 4 saatlik zaman dilimindeyiz. Buradan işlem aldığımızda bu hareketli ortalamanın kırılımıyla veyahut da son yükselişe sebep olan dibin kırılımıyla işlemden çıkabiliriz. Burada bir %10'luk kar payımız var arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar grafik hareketli ortalamanın altına atıyor. Ve ben bekliyorum. Buradan devam ediyor. RSI 30 sinyalleri geliyor. Bu iyi bir şeydir. Aşırı satılmıştır. Grafik yönünü değiştirecek demektir. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. İşleme giriş için bu hareketli ortalamanın üstüne atmasını bekliyorum. Yani burada attı günlük kapanış yaptı. Ben buradan işleme girdikten sonra işlemimi takip ediyorum. Zaten şuralarda satmanın bir manası yok. Zararda şu an itibariyle. Buradan hareketli ortalamanın altına kırılım geldiği zaman mesela şu bölgede veya şu bölgede altına net bir kırılım gelip günlük kapanış yapıyor. Ve ben buradan işlemimi şuradan açmış olduğum işlemimi %30 kar ile şu bölgede altında kapattığı için kapatmış oluyorum ve %30 kar sağlamış durumda. Devam ediyoruz.
Burada bir RSI 30 sinyalimiz gelmiş. Yine tekrar telaffuz ediyorum. Her RSI 30 al sinyali, her RSI 70 sat sinyali değildir. Burada strateji olarak bizim grafik üzerinde işleme girmeyi düşündüğümüz bölgede mum kapanışı geldi. Hareketli ortalamanın üstünde. Bu hareketli ortalamayı kullandığınız hisseye göre hassas hale getirebilirsiniz. Bir terzi gibi işlemeniz lazım. Nerelerde çalışmış, nerelerde çalışmamış, geçmiş grafiğinden bakıp bu şekilde entegre ederseniz daha güzel olur. Şimdi bu bölgede ise bakın burada bir günlük kapanış geliyor. Bir iki günlük hatta. Buradan işleme girdikten sonra diyelim ki hisseden ayrılmadık. %14 gibi bir yükseliş yapmış fakat şurada altına düşüyor. %9'luk bir kar vermiş. Bu bölgede de ben işlemimi kapatıyorum çünkü hareketli ortalamanın altına düşmüş. Daha sonra devam ediyoruz. Burada bir RSI 30 sinyalleri gelmiş gördüğünüz gibi. Bu bizim için al sinyali değil. Fakat al sinyali için hareketli ortalama kullanıyordum. Bunun üzerinde bir günlük mum kapanışı geldi ve ben bu işlemi hareketli ortalamanın altına veyahut da işte son yükselişe sebep olan dibe, bakın buradaki fitilli dibe kırılmasıyla veyahut da buradan daha sağlıklı olur. İşlem çünkü buraya gelip buradan tekrar yükselebilir. Bu bölgeyi kırıp altında mum kapattığında işlemden ayrılıyorum. Şöyle baktığımız zaman genel anlamda trade ettiğimiz işte Tüpraş hissesi üzerinde buradan konuşsaydık zaman ve tarih olarak şuradan itibaren yani 6 Mart 2025 saat 9 civarlarında trade'e başladığımız bir hissede %9 bir karımız var, %30 bir karımız var, %9 yine bir karımız var, %19'a varan bir karımız yine var. Bakın dediğim gibi bir başka hisseye bakalım. Aynı stratejiyi kullanacağımız Pegasus'u kontrol ediyorum. Zaman dilimi olarak 4 saatlik zaman diliminde. Bunu tabii hissenize göre ayarlayabilirsiniz. Türk Hava Yolları, işte Aselsan. Mesela Aselsan hissesinde de bakın bize al sinyalinin geldiği son grafiği değerlendirmek gerekirse nereden gelmiş? Şuradaki bölgede RSI 30 sinyalleri yanıyor. Hareketli ortalamanın üstünden aşağıya doğru sarkıp tekrar bir yanıyor ve üstünde gün kapanışı yapıp tekrar o bölgede tutunuyor. Yani işleme al sinyali geldiği bölgeler şu bölgeler. Buradan geldikten sonra RSI 70'lerde bakın sat sinyali değildir. Hareketli ortalamanın altına kırarsa biz de işlemimizi kapatırız. Şuradan girdiğimiz yani şu bölgeden girdiğimiz işlemde hareketli ortalamanın kırılımıyla altında gün kapanışı ve mum kapanışı geldiğinde %62'lik bir kar marjı görünüyor. Tarih olarak baktığımızda yine 4 Aralık 2025'te gelen sinyalin %62'lik bir kar verdiğini görüyoruz. Dediğim gibi kanalımızı bu tarz videoların gelmesi için videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aynı zamanda işte Sasa hissesine baktığımız zaman burada bir al sinyali, RSI 30 sinyali geliyor. Bu aşağıya kırdığında mesela kar veya zarar anlamında çok da bir şey kazandırmamış. Fakat buradaki işlem şu an itibariyle hala karlı görünüyor işlemde durduğumuzda. Buradan al sinyaline girdik. Şu an itibariyle hareketli ortalamanın üstünde en fazla o %11 yapmış. Bu işlem ne zaman kapatılır? Hareketli ortalamanın altında gün kapanışı yapar ise. Buraya geldiğimizde ise bakın mesela şurada bir al sinyalimiz var. Onu da kontrol edelim. RSI 30 sinyali yanıyor. Hareketli ortalama üste atıp tekrar aşağı kırıp RSI 30 tekrar yanıyor. Üstünde sağlam bir mum kapanışı geliyor şu bölgede. Bu bölgeden işleme girdiğimizi düşünürsek tarih olarak yine 23 Ekim 2025 civarları hareket burada mesela bu gelen sinyal ile beraber işlemimizi tutuyor olsa idik. Tekrar bir sinyal gelene kadar şurada pardon kırılım gelene kadar %20 kar vermiş hareketli ortalamanın üstüne tekrar tutunduğunu ve kırdığını görüyorum. Buradan tekrar yine işlemimi aldığımda şu an itibariyle %18'de karda gösteriyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu dediğim gibi zaman dilimini günlük kullanırsanız hareketli ortalamanızı ona göre seçersiniz. Daha sağlıklı işlemlere girersiniz. Mesela bakın burada olduğu gibi günlüğe çektik. Yine RSI 30 aşağıdan yanmış. Hareketli ortalamanın üstünde gün kapanışı gelmiş. Buradan işleme girip hareketli ortalamayı kırdığında çıkacak olsak %11 vermiş. Ama maksimumu %20 vermiş. Şurada işlemden çıktık. Mesela buraya geldik. Tekrar burada bir sinyaller oluşuyor RSI 30'lar. Fakat grafik hareketli ortalamanın üstüne ise
6 Ocak itibariyle atıyor. Ve buradan işleme şu sağlam mumla veya retesti hareketiyle veyahut da buradan girdiğimizde şu an itibariyle %19 kar içerisinde duruyoruz Türk Hava Yolları hissesinde. Bu indikatörü basit bir şekilde böyle değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Üzerinde çok sinyaller var ama borsa tarafında en temiz hali bu şekilde değerlendirip işlemleri alıp günlükte veya 4 saatlik zaman dilimlerinde ilerletmek, götürmek sağlıklı olacaktır. Mesela bakın şu an itibariyle Pegasus hissesinde günlükte RSI 30'lar yandıktan sonra hareketli ortalamanın üstüne mesela burada mum kapanışı yapmış, işleme girmiş, olmuş, işleme girmiş olsak buradan hareketli ortalamayı kırdığı zaman da %2, %3'lük bir karla işlem kapanmış olacak. Veya buradaki RSI 30 sinyalleri geldikten sonra hareketli ortalamanın üstüne mum kapanışında işleme girmiş olsak biraz zarara soksa da şu an itibariyle hisse %6'lık, %7'lik bir kar içerisinde durmuş görünüyor. Evet değerli arkadaşlar, videomuzu faydalı bulduysanız videomuza beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu grafik, yani bu indikatör biz borsa tarafında veya forex tarafında, kripto tarafında çalışıyor mu? Her türlü çalışıyor. Bunun üzerinde farklı ayarlar da var kripto için. Onu da zaten videolarda çekmiştim. Yine de devamlarını çekeceğim. Bizlere destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.